Plato, çevresindeki alanlara göre yükselmiş, geniş yüzeyli, üst kısmı çoğu yerde düz ya da hafif dalgalı olan büyük bir yeryüzü şeklidir. Yayla ise daha çok insan kullanımını anlatır. Yükseklerde otlatma, mevsimlik yerleşim, serinleme ya da hayvancılık için kullanılan alanlara yayla denir. Bu yüzden her yayla plato değildir. Bir dağ yamacındaki küçük yüksek düzlük de yayla olabilir. Her platoda yayla değildir. Tibet platosu gibi bazı platolar, içinde yaylalar, bozkırlar, tuz gölleri, buzullar, vadiler, şehirler ve dağ sistemleri barındıran kıtasal ölçekte yüksek ülkelerdir. Tibet platosu yaklaşık 2,5 milyon kilometre karelik bir alan kaplar. Ortalama yüksekliği 4500 metre civarındadır. Bu ölçekte bir yükseklik yalnızca manzarayı değiştirmez. Havanın basıncını, suyun akışını, toprağın sıcaklığını, bitkilerin kök sistemini, hayvanların fizyolojisini ve insan yerleşiminin biçimini de değiştirir. Tibet platosuna dünyanın çatısı denmesi bu yüzden yalnızca şiirsel bir ifade değildir. Burası, yer kabuğunun atmosferle, hidrolojiyle ve canlı yaşamıyla doğrudan temas ettiği dev bir doğal laboratuvardır. Bu yüksek ülkenin temeli, yaklaşık 50 milyon yıl önce başlayan Hint levhası ile Avrasya levhası çarpışmasına dayanır. İki kıtasal kütle karşı karşıya geldiğinde, okyanusal kabuk gibi kolayca mantoya batmazlar. Bunun yerine sıkışır, katlanır, kalınlaşır ve kırılırlar. Himalayalar bu çarpışmanın ön cephesinde yükselirken, Tibet platosu onun arkasında kalınlaşmış kıtasal kabuğun geniş bir yüksek yüzeyi olarak oluştu. Bugün Platon'un bazı kesimlerinde kıtasal kabuk yaklaşık 70 kilometre kalınlığa yaklaşır. Bu, sıradan kıtasal kabuğun yaklaşık 2 katıdır. Bu kalın kabuk, Platon'un yalnızca yüzeyde değil, derinde de büyük bir yapı olduğunu gösterir. Jeofizikte izostazi adı verilen denge ilkesi burada belirgindir. Kabuk kalınlaştıkça mantoya doğru daha derin bir kök oluşturur ve yüzey yükselir. Fakat Tibet'in yapısı tek bir basit modelle açıklanmaz. Bazı bölgelerde kabuk sıkışır, bazı yerlerde doğu-batı yönünde gerilir, bazı faylar yanal kayma üretir. Bu nedenle Tibet platosu bitmiş bir yeryüzü şekli değil, hala deformasyon geçiren aktif bir kıtasal sistemdir. 1950 Assam-Tibet depremi bu hareketliliğin modern tarihteki en güçlü örneklerinden biridir. Büyüklüğü 8,6 olarak kaydedilen bu deprem, Himalaya-Tibet kuşağında biriken enerjinin ölçeğini gösterdi. Dağlar insan gözüne hareketsiz görünür. Fakat yer kabuğunun derinlerinde sıkışma, kırılma ve yer değiştirme devam eder. Tibet platosunun sessizliği, jeolojik hareketsizlik anlamına gelmez. Platon'un en çarpıcı yüzlerinden biri Yarlung Tsangpo sistemidir. Nehir Tibet'in yükseklerinde doğar, plato üzerinde doğuya doğru akar, sonra Himalayaların çevresinde büyük bir kıvrım çizerek aşağı iner ve Brahmaputra sistemine katılır. Yarlung Tsangpo Kanyonu, yeryüzünün en derin kara yarıklarından biri olarak kabul edilir. Bazı kesimlerde çevredeki doruklarla vadi tabanı arasındaki yükseklik farkı 5 kilometreyi aşar. Bu vadi, yükselen kabuk ile onu keserek aşağı inen suyun aynı sahnede görüldüğü güçlü bir jeomorfoloji örneğidir. Yüksek dağlarda nehirler yalnızca su taşımaz. Kayaçları parçalar, tortu taşır, vadileri derinleştirir ve yamacı sürekli yeniden düzenler. Bazen bir buzul, heyelan ya da kaya buz karışımı kütle nehir vadisini geçici olarak tıkar. Arkada biriken su doğal bir baraj gölü oluşturur. Baraj çöktüğünde taşkın vadideki tortuları sürükler, kanal şeklini değiştirir ve aşağı havzada kalıcı izler bırakır. Bu tür olaylar Tibet platosunda suyun yalnızca kaynak değil, araziyi biçimlendiren fiziksel bir kuvvet olduğunu gösterir. Tibet platosu ve çevresindeki Himalaya-Hindu-Kuş sistemi, kutup bölgeleri dışında dünyanın en önemli kar ve buz rezervlerinden birini barındırır. Bu nedenle bölge sık sık üçüncü kutup olarak anılır. Indus, Ganj, Brahmaputra, Mekong, Salween, Yangtze ve Sarı Nehir gibi büyük sistemler bu yüksek coğrafyadan ya da çevresindeki dağlık kuşaktan beslenir. Bu nehirlerdeki akış, kar erimesi, buzul erimesi,
muson yağışları ve yeraltı suyu katkısının havzadan havzaya değişen birleşimidir. Buzul ve kar örtüsü, suyu mevsimsel olarak geciktiren bir depo gibi çalışır. Kışın ve yüksek irtifada katı halde tutulan su, sıcaklık ve güneşlenme arttığında akarsulara katılır. Fakat bu sistem sabit bir musluk değildir. Buzul alanı, kar çizgisi, yüzey koyuluğu, yağış biçimi ve sıcaklık değiştikçe nehirlerin yıl içindeki akış eğrisi de değişir. Bu yüzden Tibet platosundaki buz ve kar dengesi, aşağı havzalardaki su yönetimi için temel bir ölçüttür. Platonun suları her zaman denize ulaşmaz. İç kesimlerde geniş kapalı havzalar vardır. Bu havzalarda akarsular okyanusa doğru gitmez. Tuzlu göllerde, sığ bataklıklarda ya da buharlaşma alanlarında son bulur. Namjo, Silingcho ve Yamdrok gibi göller yalnızca manzara unsurları değildir. Göl seviyesi ve yüzey alanı, yağış, buharlaşma, kar erimesi, buzul katkısı, rüzgar ve donmuş toprak koşullarının birleşik sonucudur. Uydu altimetresi ve optik görüntüler bu gölleri yüksek dağ ikliminin hassas göstergelerine dönüştürmüştür. Son yıllarda Tibet platosundaki birçok gölün alanı değişmiştir. 2023'e gelindiğinde platoda 6.000'den fazla göl sayılmış, toplam göl alanı 50.000 kilometre karenin üzerine çıkmıştır. Bu sayıların önemi yalnızca büyüklüklerinde değildir. Göller, kapalı havzalarda su bilançosunun doğrudan yüzeye yansıdığı yerlerdir. Bir göl büyüdüğünde ya da küçüldüğünde havzanın enerji dengesi, su girdisi ve buharlaşma koşulları hakkında veri verir. Tuz gölleri modern jeokimya açısından da önemlidir. Çingay Tibet çevresindeki bazı tuzlu göl ve çökel sistemleri lityum bakımından zengindir. Lityum, bataryalar ve enerji depolama teknolojileri için stratejik bir elementtir. Bu konu yalnızca maden ekonomisiyle sınırlı değildir. Tuzlu göl kimyası, yeraltı suyu akışı, buharlaşma, tortul çökelme ve ekosistem duyarlılığı birlikte değerlendirilir. Yüksek dağlarda bir maden yatağını anlamak, aynı zamanda su döngüsünü ve kapalı havza jeokimyasını anlamaktır. Permafrost, yani uzun süre donmuş kalan zemin, Platon'un bir başka temel bileşenidir. Permafrost kaya değil, sıcaklık rejimidir. Toprak, çakıl, buz ve organik maddenin yılın büyük bölümünde donmuş halde kaldığı bir sistem. Yaz aylarında üstteki aktif tabaka çözülür. Kışın yeniden donar. Bu tabakanın kalınlığı değiştiğinde suyun toprağa sızması, yüzey akışı, bitki kökleri ve zemin kararlılığı da değişir. Bu nedenle permafrost yalnızca iklim göstergesi değil, aynı zamanda mühendislik ve ekoloji problemidir. Donmuş zemin organik karbon da depolar. Tibet platosundaki permafrost karbonu için verilen tahminler ölçülen derinliğe ve yönteme göre değişir. Üst birkaç metrede onlarca petagram ölçeğinde karbon bulunduğunu gösteren çalışmalar vardır. Daha derin profillerde değerler artabilir. Bu konuda tek bir abartılı sayı vermek yerine mekanizmayı anlamak daha doğrudur. Zemin donmuş kaldığında ayrışma yavaşlar, ısındığında mikrobiyal süreçler hızlanabilir. Bu, toprak kimyası ve karbon döngüsü açısından izlenmesi gereken bir süreçtir. Güney Asya'dan taşınan siyah karbon parçacıkları da Platon'un enerji dengesine katılır. Kurum parçacıkları kar ve buz yüzeyine çöktüğünde yüzeyin yansıtıcılığını azaltır. Daha koyu yüzey, daha fazla güneş enerjisi emer. Fizik basittir. Albedo düştükçe emilen kısa dalga radyasyon artar. Bu etki tek başına bütün buzul değişimini açıklamaz. Sıcaklık, yağış, bulutluluk ve topografya da belirleyicidir. Fakat siyah karbon, yüksek dağ buzullarında enerji dengesini değiştiren önemli etkenlerden biridir. Tibet platosu, atmosfer üzerinde hem termal hem mekanik etki yapar. Yaz aylarında geniş yüzey ısınır, yüzeye yakın hava yükselir ve üst atmosferde geniş ölçekli dolaşım yapıları oluşur. Bu, Asya yaz musonunun parçalarından biridir. Ancak musonu tek başına plato başlatır demek fazla basittir. Hint Okyanusu, Karadeniz sıcaklık farkı, Himalaya duvarı, kar örtüsü, jet akımları ve mevsimsel basınç düzeni birlikte çalışır. Platon'un önemi, bu karmaşık sistemin yüksek irtifadaki ısı ve kütle dengesini değiştirmesidir.
kışın mekanik etki daha belirgin hale gelir. Batıdan gelen üst seviye rüzgarları Tibet Himalaya kütlesiyle karşılaşır ve bu büyük engelin çevresinden dolaşır. Westerly Jet adı verilen batı rüzgarları bazı dönemlerde kuzey ve güney kollara ayrılır. Bu ayrılma yalnızca yerel rüzgar düzeni değildir. Orta Asya'nın kurak iç bölgeleri, Doğu Asya kış sistemi ve aşağı yöndeki fırtına yolları üzerinde etkili olabilir. Tibet platosu, bu açıdan atmosferin içine yükselmiş bir topografik deney düzeneği gibidir. Rüzgarlar, su buharı kadar mineral toz da taşır. Platon'un kurak iç havzalarından ve çevresindeki yüksek dağ çöllerinden kalkan ince parçacıklar binlerce kilometre yol alabilir. Bu tozların bir bölümü Kuzey Pasifik'e ulaşır ve demir bakımından sınırlı sularda plankton üretkenliğini etkileyebilir. Bu yüzden Tibet ve çevresindeki aşınma süreçleri yalnızca karasal jeoloji değildir. Rüzgarla taşınan mineral madde, uzak okyanus biyokimyasıyla da bağlantı kurabilir. Buz çekirdekleri, Platon'un iklim arşivleridir. Gulya ve Dasuopu gibi yüksek alanlarda kar her yıl sıkışır, buza dönüşür ve içinde toz, iyonlar, kimyasal izler, hava kabarcıkları ve izotop oranları saklar. Bu katmanlar geçmiş muson şiddeti, volkanik patlamalar, kurak dönemler ve atmosfer dolaşımı hakkında veri sağlar. Bir buz çekirdeği yalnızca donmuş su sütunu değildir. Üst üste birikmiş atmosfer kayıtlarıdır. Tibet platosu tek tip bir ekosistem değildir. Güney ve doğudaki nemli vadilerden, kuzeydeki soğuk bozkırlara, batıdaki kurak alanlardan yüksek alpin çayırlara kadar farklı yaşam kuşakları bulunur. Yükseklik, sıcaklık, yağış ve toprak derinliği değiştikçe bitki örtüsü de değişir. Alpin çayırlarda kısa boylu otlar, saz türleri ve yoğun kök sistemleri yaygındır. Bu kökler toprağı tutar, organik madde biriktirir ve soğuk iklimde yavaş ayrışan bir karbon deposu oluşturur. Platon'un otlakları hem ekolojik hem ekonomik sistemdir. Bitki örtüsü hayvanları besler. Hayvan hareketi otlak kullanımını belirler. Otlak dinlenme süreleri toprağın yenilenmesini etkiler. Aşırı otlatma, kurak dönemler, kemirgen yoğunluğu, donmuş toprağın durumu ve bitki türleri aynı sistemin parçalarıdır. Bu nedenle Tibet otlaklarını anlamak yalnızca yeşil alan görmek değil, bitki fizyolojisi, toprak karbonu, su sızması ve hayvancılık baskısı arasındaki ilişkiyi okumaktır. Plato Pikası bu ilişkinin küçük ama etkili aktörlerinden biridir. Tavşanı andıran bu memeli toprağı kazar, yuvalar açar ve otlak içinde mikro yaşam alanları oluşturur. Bazı yerlerde bitki örtüsüne zarar verdiği düşünülerek kontrol edilmeye çalışılmıştır. Ancak araştırmalar pika yuvalarının suyun toprağa sızmasını, toprağın havalanmasını ve bazı kuş türlerinin barınmasını etkileyebildiğini göstermektedir. Bu örnek, ekosistemlerde zararlı ya da yararlı etiketinin çoğu zaman bağlama bağlı olduğunu gösterir. Yak, yüksek Platon'un en önemli evcil hayvanıdır. Büyük göğüs kafesi, güçlü akciğerleri, kalın yünü ve soğuğa dayanıklı vücut yapısıyla düşük basınçlı, rüzgarlı ve uzun kışlı ortamlara uyumludur. Süt, tereyağı, et, yün, deri, yük taşıma gücü ve tezek yakıtı sağlar. Ağaçsız veya az ağaçlı bölgelerde yak tezeği temel enerji kaynaklarından biridir. Bu nedenle yak, yalnızca biyolojik bir tür değil, yüksek irtifa ekonomisinin merkezindeki canlı altyapıdır. Tibet antilobu, yani ciru, ince alt yünü nedeniyle tarih boyunca yoğun av baskısı görmüştür. Kar parsı, yüksek dağ ekosisteminin üst yırtıcılarından biridir. Geniş patileri, uzun kuyruğu ve kamuflaj sağlayan postu, kayalık ve karlı arazide hareket etmeyi kolaylaştırır. Bu türler, Platon'un sert koşullarının yalnızca dayanıklılık değil, uzmanlaşmış davranış ve fizyoloji gerektirdiğini gösterir. İnsan için bu coğrafyanın temel şartları bellidir. Düşük hava basıncı, uzun kış, kısa tarım mevsimi, sınırlı yakacak, uzak pazarlar, seyrek yerleşim ve mevsime göre değişen otlak verimi. Tibetliler, Drokpa pastoralistleri, Changpa toplulukları, Monpa ve Loba grupları, Hui, Mongol, Tu, Salar
ve plato çevresindeki başka topluluklar bu şartlara farklı çözümler geliştirmiştir. Tarım yapılabilen vadilerde arpa temel üründür. Kavrulmuş arpa unu olan sampa, tereyağlı tuzlu çayla birlikte yüksek enerji veren, taşınabilir ve pratik bir besindir. Tarımın zorlaştığı geniş otlaklarda çözüm hareketliliktir. Aileler yak, koyun, keçi ve at sürülerini mevsime göre farklı meralara taşır. Hangi vadide karın erken çözüleceği, hangi yamacın ilkbaharda ot vereceği, hangi otlağın dinlenmesi gerektiği günlük yaşam bilgisidir. Bu bilgi haritadan çok gözlemle, aile hafızasıyla ve sürü davranışını okumakla taşınır. Geleneksel yak kılı, çadırlar rüzgara dayanacak biçimde kurulur. Taş ve kerpiç evlerde kalın duvarlar ısıyı tutar. Burada yaşam, doğaya karşı zafer değil, rakım, sürü, su, otlak ve mevsim arasında kurulan teknik bir dengedir. Yüksekte yaşamak yalnızca soğuğa dayanmak değildir. Düşük hava basıncına uyum sağlamaktır. 4500 metrede havanın içindeki oksijen oranı yine yaklaşık %21'dir. Değişen şey, toplam hava basıncı ve oksijenin kısmi basıncıdır. Her nefeste akciğerlere giren oksijen molekülü sayısı deniz seviyesine göre daha azdır. Bu nedenle beden solunum, dolaşım ve kan kimyasıyla farklı bir denge kurar. Tibetli topluluklarda yüksek irtifa fizyolojisiyle ilişkili bazı kalıtsal özellikler tanımlanmıştır. Bu konu, üstünlük anlatısı değil, çevre koşulları ile insan biyolojisi arasındaki ölçülebilir ilişkidir. Arkeolojik veriler, yüksek irtifada kalıcı yerleşimin tarımsal yeniliklerle güçlendiğini gösterir. Arpanın soğuğa dayanıklılığı, yaklaşık 3600 yıl önce, Platon'un daha yüksek kesimlerinde tarım ve yerleşim için belirleyici olmuştur. Daha düşük rakımlarda yetişebilen bazı ürünlerin sınırları varken, arpa, kısa büyüme mevsimine daha iyi cevap verebilir. Bu nedenle Tibet'te arpa yalnızca bir gıda değil, yüksek irtifa yerleşiminin biyoklimatik anahtarlarından biridir. Tibet platosu kültürel olarak tekdüze değildir. Ütsang, Kam ve Amdo gibi tarihi kültürel bölgeler. Ağızları, mimariyi, kıyafetleri, hayvancılık biçimlerini ve manastır ağlarını farklılaştırır. Güneydoğudaki nemli vadilerde yaşayan toplulukların geçim stratejileri, kuzeyin kurak yüksek bozkırlarındaki pastoral yaşamdan farklıdır. Batı kenarlardaki Ladak ve Changtang topluluklarında paşmina keçileri ve yüksek otlak hareketliliği öne çıkar. Coğrafya burada kültürü süsleyen bir arka plan değil, kültürün malzemesidir. Tibet Budizmi, Bön geleneği, manastırlar, hac yolları, dua bayrakları ve kutsal kabul edilen dağlar bu coğrafyanın anlam haritasını oluşturur. Fakat bilimsel açıdan önemli olan şudur: kutsal dağ, geçit, göl ve otlaklar aynı zamanda kullanım kurallarını, hareket yollarını ve yerel çevre bilgisini düzenleyen sosyal yapılara da bağlıdır. İnanç, burada yalnızca sembolik bir alan değil, mekanın nasıl kullanılacağına dair tarihsel hafızanın da parçasıdır. Çayat yolu, Platon'un insan coğrafyasını anlamak için iyi bir örnektir. Sichuan ve Yunnan'dan Tibet'e çay ve tuz taşındı. Tibet'ten atlar, yünler ve dağ ürünleri döndü. Bu ticaret ağı yalnızca ekonomik bir hat değildi. Rakım, geçit, kar, hayvan dayanıklılığı ve mesafe hesabı üzerine kurulu bir lojistik sistemdi. Tibet'te yol, düz çizgi değildir. Eğim, nefes, hava durumu ve hayvan kapasitesiyle hesaplanan bir enerji problemidir. 19. yüzyıldaki haritalama çalışmaları da bu coğrafyanın ölçülmesinin ne kadar zor olduğunu gösterir. Nain Singh Rawat gibi yerli araştırmacılar, adım sayımı, gizli ölçüm aletleri ve dikkatli gözlemlerle Tibet içlerinin konum ve yükseklik bilgisini çıkardı. Bu hikayelerin önemi romantik macera değildir. Modern jeodezi ve haritacılık gelişmeden önce yüksek dağ coğrafyasının insan bedeniyle ölçülmüş olmasıdır. Modern mühendislik bu yüksek çevrede fizik kurallarıyla doğrudan karşılaşır. Çingay Tibet, demiryolunun bazı bölümleri permafrost üzerinden geçer. Donmuş zeminin içinde buz varsa, ısınma zemini yumuşatabilir ve ray altında oturma yaratabilir. Bu nedenle bazı kesimlerde kırmataş dolgular, hava dolaşımı sağlayan yapılar ve termosifon sistemleri kullanılır. Amaç,
zemindeki ısı akısını yönetmek ve donmuş tabakanın taşıma gücünü korumaktır. Burada demiryolu mühendisliği, geoteknik ve iklim fiziği aynı problemin parçalarıdır. Büyük baraj ve hidroelektrik projeleri de yalnızca enerji üretimi olarak okunamaz. Yüksek dağ nehirlerinde baraj, akış zamanlamasını, tortu taşınımını, su sıcaklığını, balık habitatlarını ve aşağı havzadaki taşkın dinamiğini değiştirebilir. Yarlung-Tsangpo gibi nehirler, sınır aşan sistemlere bağlandığı için ölçüm, veri paylaşımı ve havza ölçeğinde modelleme önem kazanır. Bilimsel soru basittir. Suyun miktarı kadar, ne zaman aktığı, ne kadar tortu taşıdığı ve vadinin jeolojik riskleriyle nasıl etkileştiği de hesaplanmalıdır. Platon'un enerji potansiyeli, güneş ve rüzgar açısından da büyüktür. Yüksek rakımda atmosfer sütunu daha incedir. Bazı bölgelerde güneşlenme güçlüdür. Açık alanlar, büyük ölçekli enerji tesisleri için uygun görünebilir. Fakat yüksek otlaklar boş arazi değildir. Bitki örtüsü, sürü hareketi, donmuş zemin, yerel kullanım hakları ve kutsal alanlar, enerji planlamasının fiziksel ve sosyal sınırlarını belirler. Bu nedenle yenilenebilir enerji bile arazi ekolojisinden bağımsız düşünülemez. Tibet platosu, gökyüzü gözlemleri için de değerlidir. Yüksek rakım, düşük su buharı ve açık geceler bazı bölgelerde astronomi ve atmosfer gözlemleri için avantaj sağlar. İnce atmosfer, ışığın daha az soğurulması ve daha az saçılması anlamına gelebilir. Bu yüzden Platon'un bazı kesimleri, teleskoplar, kozmik ışın çalışmaları ve atmosfer ölçümleri için doğal gözlem istasyonları olarak değerlendirilir. Aynı yüzey, aşağıda kıtasal çarpışmayı, yukarıda uzak evreni incelemeye imkan verir. Tibet platosunun bilimsel önemi tek bir başlıkla sınırlanamaz. Jeofizikte kıtasal çarpışmanın ölçeğini gösterir. Hidrolojide Asya'nın büyük nehirlerinin yüksek irtifa deposudur. Atmosfer fiziğinde muson, jet akımı ve mineral toz taşınımıyla ilişkilidir. Ekolojide alpin otlaklar, pika yuvaları, yak sürüleri ve toprak karbonuyla çalışır. İnsan coğrafyasında düşük basınç, kısa mevsim ve sınırlı kaynaklara karşı kurulmuş yaşam sistemlerini gösterir. Bu coğrafyanın etkisi abartıya ihtiyaç duymaz. Gerçek tablo yeterince büyüktür. 50 milyon yıllık kıtasal çarpışma, 4500 metrelik ortalama yükseklik, kalınlaşmış kabuk, derin kanyonlar, kapalı tuz gölleri, donmuş zemin, yüksek otlaklar, büyük nehir sistemleri, göçer pastoral ağlar, permafrost mühendisliği ve atmosfer dolaşımını değiştiren bir topografya. Tibet platosu, dünyanın yüzeyinde duran sıradan bir yükselti değildir. Yer kabuğu, hava, su, canlılar ve insan emeği burada aynı sistemin parçaları halinde.